hareketlerin, tavırların farklı olduğu için akran zorbalığına maruz kalıyorsun ilkokulda. Ve bu sana bir şeyleri gösteriyor aslında. Niye sana kız gibi diyorlar, niye top diyorlar. İşte bunlar bir düşündürüyor seni. O zaman bir şeylerin farkına varıyorsun. Aa evet, ben aslında farklıyım diğerlerinden. Bunun üzerine düşünce işte nedir ne değildir. Tam olarak işte o 12 yaşımda 6. 7. sınıfta bunu araştırıp kabullenişe geçtim. I guess I first knew about my sexuality from young. I think I've always known that I've liked men. Like straight people have always known that they've liked girls. I've always known that I liked men. I guess it was more about convincing myself that it was true and not like a religious like fallacy. I went through a pretty traumatic time when I was 22. That whole situation made me basically come out to myself. Annem hep destekçimdi zaten. Hiç ters bir tepki vermedi. Aksine olayı yumuşatmaya çalıştı babam tarafından. Babam çok fazla öfkelendi. Ve masaya vurup işte sen ibne misin diye sormuştu ve ben ibneyim diye cevap verdiğimde daha çok öfkelenip işte daha üzerime saldırmıştı. Yeah, I came out on the phone. I called them. They're fucking confused. Of course they react like their reaction was all over the place. Of course, they didn't know what the fuck was going on with me. I didn't know what was going on with me. Jesus Christ. If I had literally sat down and said and had that whole like mommy and dad, if I had that thing, man, it would have been a lot easier, but you know, I decided to be fucking extra. Yani tabii ki her yerin farklı zorlukları var. Yeni bir iş dediniz mesela. Açık kimlikli olduğum için zaten bu başta problem oluyor. İşte saklanmam söyleniyor ya da işte öğrenildiğinde işte üstü kapatmam söyleniyor. Öğretmenlik yaptığım yerlerde bunu yaşadım. Ama sadece yani istendi diye kesinlikle saklamadım. Çünkü bu zamana kadar, bu kadar yıldır bunun için emek veriyorum. Açık kimlikli bir eşcinsel olarak bir yerde var olmaya çalışıyorum. Ve kesinlikle bundan hiçbir zaman ödün vermeyeceğim. Not at all. Obviously, like I said, I worked in theater. I don't need to say anymore. Oh, but I'm also a good actor, so like I don't really feel the need to, you know, you can say that's a defense mechanism. You could say it's what I do to protect myself, you know. But I try not talk about my sexuality. But you know, why do I fucking need to if I'm working? Like that has nothing to do with what I'm doing if I'm working. İstediğim şekilde giyinebiliyorum. Her yerde istediğim şekilde giyinebiliyorum. Çok fazla bakan oluyor. Buna da bakan oluyor. İşte bu kadar tıkıştırıp tıkıştırdığıma da bakıyor insanlar. Ama gerçekten benim için önemli değil. İstediğim şekilde giyinebilmek, dolaşmak en temel haklarımdan birisi. O yüzden hiç önemli değil bakmaları, bir şey söylemeleri. Well, yeah, but you know, it's not like I dress a very certain, I guess a certain way, and I have the blonde hair and the shirt and the earrings and stuff, but like, I mean, I don't know if that's anything unusual for any other artisty type of hipstery person who grew up in like the 2010s. Yani her gün sosyal medyadan zaten böyle mesajlar alıyorum ve günlük sokaktayken çok almıyorum. Buna insanların çok fazla cesareti yok yani. Her gün bir sürü kişi şiddet görüyor, öldürülüyor. LGBT artı bireylerden bahsediyorum. Bu benim için geçerli bir şey. Şükür olmuyor. Zaten yeterince çok fazla şeyle mücadele ediyorum. Örnek verecek olursam işte ne bileyim ibneler. Evet, ibneyim zaten. Ya da işte ne bileyim siz Allah'ın işte buyurduklarına karşı geliyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle yazmıyor. Vesaire gibi bu söylemler yani. Genellikle boş, altı dolu olmayan söylemler. I've had a homeless woman tell me that I look like I don't eat pussy. And I said, no, I fucking don't. Why? I mean, yeah, I've been called a faggot. I've been called like, I don't fucking care. Like, why am I gonna sit here and feel bad about something? Like, I don't know, when I was young, when I was like, I guess 12 or 13,
I had a group of boys chase me and ask me, "Oh, are you gay? We heard you were gay. You heard you were gay." And I was like, "No, no, no." But they're like, "Oh, you know you're faggot, right?" And I'll be worse off if somebody called me the N-word than if somebody called me a faggot. You know what I'm saying? Because it means nothing to me. It's Aslında özgürlüğümün kısıtlanmamasıdır. Bu güvenlik, bu demek benim için. Rahat yaşayabiliyor muyum? Çoğunlukla evet. Ama işte belirli sokaklardan belirli saatlerde geçemiyorum ya da ne bileyim yaşadığım yerde bir şeylere dikkat ediyorum çünkü orada yaşıyorum ve mimlenmesi beni ürkütüyor ki daha geçen hafta böyle bir olay yaşadım. Köpeğim havladı ve ben sokaktaydım o an. 2 kişi çıkıp dedi ya şu yumuşak olanın köpeği bu falan dediler böyle. Yani bu kadar görünür olmak, yaşadığımın yerin bilinmesi çok önemli. Çünkü ev benim için gerçekten huzur demek. Yani kendimi atabildiğim en güvenli alan demek. Çünkü çocuklarım orada, ben oradayım, rahatım. Bu sebeple oranın da mimlenmesi biraz düşündürüyor. Hani acaba orada kalmalı mıyım, taşınmalı mıyım gibi şeyleri düşündürüyor. So, I mean, in the US in general, yeah, of course. I mean, I've never felt unsafe being a gay person. But they don't see, like, here's the thing, it's like, people do not see gay first when they see me, they see brown. They don't see gay first. So it's like, if you're a white person, if you're a white gay person, it's like, oh, well, that's the only minority that they fucking are. So like, you can sit there and milk that to death. But like, I have to walk around being afraid that fucking police are gonna shoot me for no reason. I have to sit here and be worried about whether I'm gonna get followed into CVS for no reason or stopped and frisked and so on and so forth. You know what I'm saying? So it's like, I mean, yeah, there's a lot of issues here in America where I don't feel safe, but being gay is not one of them. Şöyle, 2015 yılında evlendim eski eşimle. Toplamda 9 senelik bir ilişkimiz vardı. Ve bitti, bir daha evlenir miyim? Bilmiyorum, çok tatlı bir soru, garip bir soru. Bilmiyorum, belki evlenirim yani. Karşıma doğru insan çıkarsa neden evlenmeyeyim? Bir gün evet, yani koşullarım bunu yürütmeye rahat olduğunda evet, kesinlikle evlat edinirim. Zaten 3 çocuğum var, insan olmayan. Bir insan evladı belki olur. I've kind of been thinking about fatherhood. It's like, you know, I'm almost 30. Jesus. Like, I mean, I think it's quite natural at this age to kind of like start thinking about that. I don't know. I would adopt like teenagers. I'd be like a foster dad. I'd rather like kind of sow into a young person's life and be able to improve their mentality and so on, instead of like doing it from birth, because that's too much responsibility. Hiçbir şey diyemem bunun üzerine çünkü o da bir birey. Sadece koşullarını daha korunaklı yapardım. Yani benim yaşadığım şeyleri yaşamasını istemezdim. Ama bilmesini isterdim. If they come out as gay, I'd just be like, look, as long as you don't blame me for it, do whatever the fuck you want. Yani bir heteroseksüel doğmak istemezdim. Öyle bir seçeneğim olsa. Fakat diğer cinsel önem ve cinsiyet kimliklerini kesinlikle tercih ederdim. Çünkü farklı olmak, renkli olmak tabii ki güzel ama bir şeylerin mücadelesini vermek, dezavantajlıların mücadelesini vermek kesinlikle çok önemli olurdu. If I'm given another chance to choose, I would absolutely put myself through this again. Absolutely. It makes me more interesting. I'm not gonna sit around and float through life like people fucking do. Like, you know, I've been given this gift of artistry. I am a gay person. I have my own personality, so on and so forth. Yeah, I'm pretty, I wouldn't say like, you know, I got shit to work on, but I'm pretty happy with myself. Çoğu hayalimi yaşadım. Sırada doğada, tepede, hem denizi hem ormanlık bir alanı gören bir evde yaşamak ve sanatımı orada üretip orada devam etmek hayalim. Hayvanlar adına, dezavantajlı gruplar adına bir sürü planım var. Bunları da gerçekleştirmek istiyorum ileride. My dream is to be a millionaire, to be a fucking CEO of my own company or something like that and make sure I never have to be poor again. That's my dream.